Merhaba sayın seyirciler, yeni bir yayınımıza hoş geldiniz. Hem de yılın son yayınıyla karşınızdayız bugün. Zor bir yılı geride bıraktık. Özellikle Almanya açısından savaş, silahlanma, yoksulluk, hayat pahalılığı gibi pek çok konuyu konuştuk, tartıştık değişik programlarımızda. Bugün bu yaşadığımız sorunlardan yola çıkarak özellikle 2023 yılında bizleri ne bekliyor Almanya'da? İşçi hareketini ne bekliyor ve göçmenleri ne bekliyor? Bunları bugün, bu akşam burada DİDİF Genel Başkanı Zeynep Seferi Ekşi ile birlikte konuşacağız. Hoş geldin başkan. Merhaba Yücel, iyi yayınlar, iyi akşamlar izleyici arkadaşlarımıza. Teşekkürler. Özellikle bu yıl tabii ki en çok tartışılan konuların başında Zeitenwende yani dönüm noktası oldu. Bunu Almanya Başbakanı Olaf Scholz 27 Ocak'ta Federal Parlamento olağanüstü toplanmıştı. O toplantıda bu kavramı kullandı ve bu yılın da sözü oldu. Yoğun bir şekilde de bunu tartıştık aslında. Şeye baktığımızda bir dış politikada önemli değişikliğin olduğu görülüyor. Silahlanmada önemli bir değişikliği olduğu görülüyor. Bir dönüm noktası varsa Almanya'da bu kimin için bir dönüm noktası oldu? 2001 bu açıdan neyi ifade etti Alman sermayesi açısından? Evet, dönüm noktası Almanya'da gerçekten Scholz'un da ifade ettiği gibi 24 Şubat'ta başlayan savaşın ardından 27 Şubat günü hemen 3 gün sonrasında parlamentoda biliyorsun büyük bir çoğunlukla yeni bir Zeitenwende dönüm noktasındayız dedi ve bir takım önümüzdeki dönem açısından hükümetin ve sermayenin aslında hedeflerini dillendirdi. Bu sene de biliyorsun 2022 yılının sözü seçildi dönüm noktası. Evet. Zeitenwende en çok kullanılan, onun üzerinde politikalar üretilen, sadece bir söz olmaktan da çok çok öte. Biliyorsun Almanya'da yıllardır Alman sermayesi uluslararası çapta daha fazla güç olma, egemenlik kavgasında daha fazla pay alma açısından zayıflıkları vardı. Hatta çok önceden örnek verebilirim. Gauck dönemini, von der Leyen'in işte savunma bakanı olduğu dönemleri hatırlarsak ekonomik olarak bu kadar güçlüyüz. Uluslararası arenada daha da güçlenmeliyiz. Bunun gereği askeri olarak güçlenmekti. Zeitenwende de gerçekten o ilan ettiği gün açısından da baktığımızda sadece Ukrayna Savaşı nedeniyle gündeme gelen bir politika değişikliği değil. Aslında yıllardır hangi hükümet olursa olsun iş başında olan hükümetlerin ve Alman sermayesinin uluslararası arenada daha etkin bir aktör olması için gereken şartları yerine getirme olanağıdır. Yani bir sürecin sonucu mu? Alman dış politikası açısından baktığımızda. Evet, yıllardır yaşanan sürecin geldiği noktada bunun en önemli, yani sürecin derken sürecin çeşitli engelleri vardı. Hükümet ve sermaye politikaları açısından. Bildiğin gibi Almanya'da barış hareketi öyle veya böyle savaşa karşı bir tutum geleneksel bir şekilde güçlü bir hareketti. Yani %2'lik NATO'nun son yıllarda mecbur bıraktığı %2'lik askeri bütçenin %2'ye ulaşması koşulu bile çok kolay uygulanabilir bir durumda değildi Almanya açısından. Bunu da çeşitli etaplara bölmüştü. Gerçekten Ukrayna Savaşı bu açıdan Almanya'nın yıllardır yapamadığı, aslında çekmecesinde hazır duran bir politikanın kamburlarından kurtulma nimeti oldu diyebiliriz. Ukrayna Savaşı'nın bahanesiyle halkın zaten gerçekten savaşa karşı olan tepkisini gerek hükümet, gerekse onun yan örgütleri, gerekse sermaye güçleri açısından Ukrayna Savaşı'nı halkın kendisini desteklemesi açısından çok iyi bir olanak olarak değerlendirdi. Bunu pozitif olarak kendimiz açısından değerlendirdi. Ama barış hareketi bu süreçte yeterli, yani dediğin gibi savaşa karşı bir hareket vardı. Daha önceki yıllarda hükümet temkinli davranıyordu. Bunu %2 oranına çıkarma konusunda, ama şimdi bir konuşmayla ilan ettiler. Bir özel fon kuruldu. Askeri harcamaların aşağı olarak %2 çıkarılacak ilan. Barış hareketinin normalde buna çok daha güçlü bir şekilde tepki vermesi gerekiyordu. Çünkü gündemde olan bir şeydi, ama bakıyoruz o açıdan 2022'nin barış hareketi açısından değerlendirdiğimizde zayıf bir yıl olarak geçti. Ona gelmeden önce şimdi hükümetin bu Zeitenwende adı altında attığı en önemli adım 100 milyarlık özel ordu fonu.
Baktığımızda Almanya'da işte bu 2022 yılının askeri harcaması 50 milyara çıkmıştı ve önümüzdeki bir dahaki dönemde de 35 milyar gibi bir artış gösterecek. Böylece %2'ye ulaşmış olacak NATO'nun getirdiği %2'li. Bununla beraber düşünürsek 100 milyar sadece bir kerelik ayrılan bir ödenek de değil. Boşaldıkça doldurulacak bir kasa gibi düşünebiliriz Evet. bir 100 milyarı. Bu açıdan Ukrayna Savaşı'nda halkın savaşa karşı olan tutumu, Ukrayna halkının çektiği acılara destek olma adı altında duygularını gerçekten suistimal eden, demagojik bir şekilde onu kullanan başarılı bir hükümet politikası izledi Almanya'da koalisyon hükümeti. Ama barış hareketi gerçekten burada bu savaş sürecinde diyebiliriz ki sınıfta kaldı lafın açıkçası. Evet. Sokaktaki daha önceki işte çeşitli araştırmalara göre halkın neredeyse %70'i %80'i savaşa ve silahlanmaya karşıyım derken Ukrayna Savaşı ile beraber gelişmeler karşısında Ukrayna'ya silah gönderilmesine, hatta bugün ağır silahlar gönderilmesine karşı çıkan bir tutum gerçekten neredeyse azımsanacak düzeydeydi. Bunda birincisi barış hareketi şimdi çok farklı bileşimler var. Bir kesim özellikle barış hareketin başını çeken ana akım tarafından diyebiliriz ki Rusya'yı saldırgan bir güç burada. Yani Rusya'nın bu savaştaki rolünü göz ardı etmek isteyen, Rusya'yı haklı gören bir pozisyondu. Bu temel konulardan birisiydi bu Ukrayna Savaşı döneminde. Ama elbette Rusya saldıran güç tek başına sadece Rusya'da değil bu savaşın asıl nedeni. Batılı güçlerin yıllardır Almanya'nın da dahil olduğu, Amerika'nın başını çektiği NATO güçlerinin yıllardır Rusya'yı kuşatma politikalarının geldiği nokta. Rusya'da kendi egemenlik alanını diğer güce kaptırmamak için askeri bir saldırıyla bütün bu gelişmelere cevap verdi. Burada suçlu suçsuz ayrımı veya az suçlu çok suçlu ayrımı değil, bu bir saldırı savaşıydı. Rusya bu saldırıyı başlatmıştı. Diğerlerinin politikaları bunun nedenlerinden birisi olsa bile barış hareketindeki ana akımlardan birisi gerçekten bütün barış hareketi tartışmalarında. Biz de parçasıyız Almanya çapında. Evet, onu soracaktım yani Didif'te diğer göçmen örgütlerden farklı olarak Barış Hareketi'nin parçası ve adeta tek göçmen örgütü yani bu süre içerisinde yıllardır eylemlere katılıyorsunuz. Bunu değiştirmek için yani bir değişim yok muydu Barış Hareketi içerisinde yani bundan bir Barış doğru Hareketi'nin sonuçlar çıkarıp bir harekete geçme konusunda? Barış Hareketi'nin geçmişten beri son yıllarda bir zayıflığı söz konusu. Yani bu zayıflık kendisini devam ettiriyordu. Ama hükümetin hatta sendikaların bile politikasını hepimiz şahit olduk. Bunu çeşitli programlarda veya yazılı basında çeşitli biçimlerde tartıştık. Bugün yeniden detayına girmek gerekmiyor ama bu düzeyde bile hükümete destek çıkan büyük sivil örgütler, işte efendim Bund'dan tutalım da Kampak'ta ve sendikalar DGB bütünüyle gerçekten hükümetin savaş politikasının, Ukrayna Savaşı'na daha ileriden dahil olma politikasının, NATO'nun ve ABD'nin yanında yer alma politikasının açıktan destekçisi oldular. Onun için barış hareketinin aşması gereken bu ideolojik engel az buz bir engel değil. Onun dışında aynı zamanda bir taraf bu hareket bunu gösterirken diğer taraftan kitlesel güç. İşte hatırlarsanız savaşın ilk çıktığı aylarda, Şubat-Mart aylarında 250 bin kişi Berlin'de, şimdi 2022'yi hatırlarsak 250 bin kişi Tabii bir sürü çok kentte yani yüz binlerce insan sokağa yani çıktı. Köln'de de öyle yakın insan, oldu. aynen Berlin'de Karnaval oldu. Evet. döneminde 250 bin kişi burada sokağa çıktı. Ama bunların hepsi gerçekten hükümet politikalarına yedeklenmeye hizmet etti. Hatta şu örneği verebilirim. 22 Ekim biliyorsunuz Didif olarak bizim de umut bağladığımız bir eylemdi. Sendikalar, bizzat en büyük sendika Verdi Sendikası sokağa çıkma çağrısı yaptı. Ukrayna Savaşı'na karşı demeyeceğim. Bütün bu eylem hazırlıklarına rağmen işte farklı pozisyonla o eylemleri güçlendirmeye çalışan, savaşa karşı barış hareketini güçlendirmeye çalışan grup ve örgütlere rağmen sendika merkezi o eylemleri bile sendikaların hükümeti destek politikasının bir aracı olarak kullandı. Yani onun zayıflığında bile işte o gün sokağa çıkan insan ama politik olarak 25-26 hükümet yanlısı bin. güçlerin etkili olması, politik etkisi, ideolojik etkisi ve barış hareketinin de kafa karışıklığı içerisinde olması buna karşı bir direncin oluşmasını engelledi. Ama yine de yapılan araştırmalarda Alman halkının %60-65'i diyelim ağır silahların gönderilmesine karşı şu anda.
Bütün bu propagandaya rağmen. Ama Almanya'da hükümet ağır silah göndermek için değişik manevralar arıyor. İşte bir ülkeye gönderelim, ondan sonra oradan gönderilsin, yok doğrudan gönderelim mi, göndermeyelim gibi Ukrayna'yı asker olarak donatmak için de elinden geleni yapıyor. Ama sokaktaki vatandaşın düşüncesi ilk anda hani kötü bir düşünce değil, Ukrayna halkıyla dayanıştığını düşünüyor. Halbuki silah göndermek, ağır silahlar satmak o ülkede süren savaşın sonunu getirmeyecek. Ee, Ateşe körükle gitmek gibi bir şey yani. Bu gerçekten bulandırıldı. Barış bilinci bulandırıldı. Barış hareketinin ciddi zayıflıkları oldu. 2022 yılında gerçekten bu zayıflıkların aşılmasının olanakları 2023'e nasıl taşındı dersek gerçekten birincisi savaş politikalarının sonuçları emekçiler açısından daha görünür hale gelmeye başladı diyebiliriz. Rusya'nın ne yaptığı, işte bu saldırıyla neye ulaşmaya çalıştığı, hedefi daha net görüldü. Savaş politikalarının sonucu bugün işte belki ekonomik sosyal hareketler açısından değerlendirildi. Savaş politikalarının sonucu halka nasıl yansıdığı bizzat insanlar bugün Almanya'da işçi ve emekliler sadece Almanya'da değil. Bunun sonuçlarını bizzat evindeki geçim derdiyle, iş yerindeki sorunlarla bağlantısını direkt görmese bile görmeye başladığını söyleyebiliriz aynı zamanda. 2022'nin sonuna geldiğimizde. Savaş konusunda bir değişimin olmasını bekliyor musunuz? Alman dış politikasında en azından bugüne kadarki dış politikası eskiden Rusya ile dengeli bir ilişkiyi gözetiyorlardı. Savaşla birlikte Amerika'ya daha yakın bir çizgi izlenmeye başlandı. Şimdi 2023'te bunda bir değişiklik olabilir mi? Almanya'nın izlemiş olduğu politikalarda neler olabilir? Senin kısaca özetlediğin gibi Almanya'nın tutumu gerçekten Almanya'nın tutumu derken hükümet ve sermayenin çıkarları açısından bakmamız gerekiyor. İkisini bir arada bütünlük olarak düşünmemiz gerekiyor. Rusya ile önemli derecede ticaret hacmi vardı Almanya'nın ve ekonomisinin dayandığı enerji kaynakları açısından %50'si %60'ı gerek petrol gerek doğal gaz açısından böyle bir ülkede, sanayi ülkesi olan bir ülkede Rusya ile ilişkiler çok çok önemliydi. İlk başta gerçekten bu Amerika'nın baskısı diye ifade edebiliriz. NATO ve Amerika Birleşik Devletleri'nin baskısı AB ülkeleri ve özellikle Almanya üzerinde o kadar güçlü oldu ki amaçları gerçekten bir dönem işte son dönemlerde sarsıntı geçiriyordu. Almanya'nın NATO ile veya Amerika Birleşik Devletleri açısından sıkıntıları. Yani özünde bir sarsıntı değil elbette. Almanya'nın amacı, Alman hükümetinin amacı sermayesiyle beraber Avrupa Birliği'nin kendisiyle beraber büyük bir güç olması ve bu kurtlar kavgasında bu kimdir? Çin'dir, Rusya'dır, işte Amerika ve NATO Birliği'dir, Avrupa Birliği'ni de yanına alarak onların karşısında güçlü bir emperyalist odak olma hedefiyle hep bugüne kadar geldi, Ukrayna Savaşı'na kadar. Bunu çeşitli şekilde Macron da ifade etti, Almanya'daki savunma bakanları veya hükümet sözcüleri de ifade ettiler. Biz kendi başımıza bir güç olabilmeliyiz. Sürekli Amerika'nın yedeğinde, Amerika'dan bağımlı olmak durumundan çıkmak zorundayız biçimde çeşitli şekillerde ifade ettiler. Ukrayna Savaşı Amerika'ya yaklaştırdı ama gelinen noktada bugün gerçekten savaşın ceremesini bir noktada Alman sermayesi çekiyor. Yani milliyetçi kesimler bunun farkında ve Rusya ile ilişkilerin yeniden düzeltilebileceğini açıklamalarını da yapmaya başladı. Böyle bir ekol ve böyle bir grupta var sermaye grupları arasında. Bunu hatta Scholz, yani bu çok yakın zamanda belki gerçekleştirilmek üzere bir tutum değil ama Scholz da Rusya ile ilişkilerimizi eğer durum normalleşirse Rusya ile ilişkilerimizi yeniden eski haline getirmek için düşünürüz gibi bir ifade kullandı. Ama şu anda tabii Ukrayna Savaşı'nın nasıl devam edeceği konusunda müneccim olmaya gerek yok ama savaşan taraflar açısından da savaşın artık durdurulmak istendiği veya işte bir biçimde ama bu masaya nasıl oturulacağı, evet, kimin hangi olanaklarla ve hangi güçle oturacağının hesapları ve kitapları yapılıyor şu andaki savaş pozisyonunda. Ama Almanya burada gerçekten kendi başına bir güç olma pozisyonuna yeniden daha sıkı sarılmanın o ipuçlarını veriyor. Ama orada bir değişim olmayacak yani 2023 yılında. Yani Almanya ne olursa olsun kendi başına Avrupa Birliği ülkeleriyle özel yeni demeyelim de yani kendi başına bir güç olma, oradan güç alma ve uluslararası arenada bu kavgada ki önümüzdeki yıllarda gerçekten 2023 yılında da bu kavga daha da sertleşecek. Bugün Ukrayna'da belki önümüzdeki yılın başlarında ortalarında çözüm bulsalar bile geçici bir çözüm
hep çıban başı olmaya belki devam eder ama asıl hedef bugün Pasifik Okyanusu'ndaki Evet. gelişmeler. Almanya oradan da geri kalmıyor. Hem NATO ile beraber hareket ediyor ama aynı zamanda kendisi de o bölgedeki askeri konuşlanma planlar içinde uçaklarını göndereceğini 11 uçaktı galiba. 11 Evet. Tornado'yu o Tatbikata bölgeye göndermiş. Evet. gönderebileceği. Yani şu anda Alman sermayesi bu kadar silahlanmayı biraz önce konuşmanın başında işte Zeitenwende ile ifade ettiğimiz tarzda 170 milyarlık neredeyse bir askeri bütçesi var ki Almanya'nın toplam bütçesi Haushalt denilen şey 470 milyar olması lazım. Düşün bunun Evet. ne kadar büyük bir kısmı askeri bütçeye ayrılıyor. Bu konuda aslında 2022'nin önemli olaylarından birisi bence SPD Başkanı Klingbeil'in açıklamasıydı. Hatırlıyorsanız 2022'de hatırlarsak gerçekten Evet. beraber TİA Park'ta bir konferans yapmıştı SPD. Çok açık ifade etti Klingbeil. Çok hani bugün tartıştığımız hükümet politikaları olarak hayata geçirmeye çalışan yönleri. Biz de eski geçmişin engellerinden kurtulmak zorundayız. Tarihi engellerimizden kurtulmak zorundayız. Yani Birinci ve İkinci Dünya Savaşı'nda Alman faşizminin, Alman emperyalizminin sorumluluğu neyse bunlar tabii bugünkü sermaye açısından da bir yük halkların nezdinde. Biz bunlardan kurtulmak zorundayız. Tarihte yeni sayfalar açılıyor. Biz burada kendi konumuzu güçlendirmeliyiz. Askerileşme yani askeriye bu kadar para ve bütçe ayırma bu politikanın sonucu. Yani Evet. dünyadaki büyüyecek kavgalarda ne olursa olsun hatta iç politikadan çok daha önemli ne olursa olsun geri kalmamak üzere bir hat izliyor. Askerileşme ciddi ve tehlikeli bir boyutta Almanya açısından da yani bunun açısından da gerçekten diyebiliriz ki 2023 yılında zayıflıklarına rağmen, barış hareketinin zayıflığına, ideolojik zayıflığına, karmaşasına rağmen tüm toplumda bir karmaşa var. Sadece barış hareketi açısından değil. Karmaşa nasıl? Çıkarları aynı olanların aynı saflarda birleşmesi açısından karmaşa aynı zamanda. Bu açıdan barış hareketinin güçlendirilmesi, tabii birincisi sadece sosyal hareketler gibi barış hareketi değil, işçi sınıfının barış mücadelesine, barış talebine sahip çıkması. Çünkü en büyük zarar aynı zamanda işçi sınıfına ve emekçilere Evet, kesiliyor savaş biraz politikalarında. ona geçelim istersen. Yani 2022'nin en önemli gelişmesi Almanya açısından baktığımızda da hayat pahalılığı arttı. Enflasyon aylara göre %10'a kadar çıktı. Temel gıda ürünlerinde bu %30'a kadar ulaşmış durumda. Bir yoksullaşmanın olduğu belli Almanya açısından ifade ediliyor. 2023'te de bir durgunluğun olması bekleniyor. Yani hemen ekonominin düzlüğe çıkmayacağı ifade ediliyor. Burada en önemli noktalardan bir tanesi enerji fiyatları. Yani doğalgaz fiyatları, benzin fiyatları, ısınma büyük bir sorun oldu şu anda. Ama bakıyoruz hani bütün Almanya'da halk için tabu gibi görünen bazı noktalar normalleşti. Buna rağmen de güçlü bir toplumsal harekette çıkmadı. Bazı hükümetin paketleri oldu. Bunlar etkili oldu mu? Örneğin toplumsal hareketin ortaya çıkmamasında ve diğer hareketler, sosyal hareketler, demin ifade ettiğin sendikalar bu konuda kendi üyelerinden başlayarak hitap ettikleri emekçi kesimlerin çıkarlarını hayata geçirmek için neden bu kadar tutuk davrandılar? Yani 2022 yılı hakikaten senin de dediğin gibi zor bir yıl oldu işçi ve emekçiler açısından. Gıda krizi, enerjinin pahalanması bu konuta yansıdı. Enflasyon karşısında işçi ücretleri büyük oran yani çok fazla değer kaybetti. İşçi sınıfının, emekçilerin alım gücü düştü. Alınan ücretlerin değerinin düşmesi nedeniyle büyük bir yoksullaşma dalgasıyla karşı karşıyayız. Hem de şimdiye kadar olduğu gibi olan bir dalga da değil diyebiliriz. Daha orta kesimleri de etkileyen, daha derinleşecek ve genişleyecek bir yoksullaşma dalgasıyla karşı karşıya. Özellikle bunun sonuçlarını belki 2023'te özellikle faturalar gelmeye başladı biliyorsunuz. Ev Evet. kiraları, gaz parası, kalorifer ısınma parası, elektrik parası Elektrik fiyatları falan neredeyse 3 neredeyse kat sıradan arttı bir birçok yerde. evet o Evet. kadar artış gösterdi ki birçok aile bugün en az 150-200 euro normalden yıl başına itibaren daha fazla ödemesi gereken bir miktardan bahsediliyor. Bunun etkileri o açıdan yeni yeni görülmeye başladı. Ama şöyle bir şey de var. Geçen sene bunlar tartışılırken, 2022 yılında bunlar tartışılırken halk gerçekten bunların nedenini savaşla bağdaştıramıyordu. Ama bugün gelinen noktada gerçekten diyebiliriz ki
bütün savaş politikalarının, işte paraların oraya aktarılması, aynı zamanda savaş politikalarının sonucu olarak enerjinin bu kadar pahalandığı, bizim cebimizden çıkan paranın bu kadar da fazlalaştığı meselesi direkt savaş yani bunun Evet. daha net bir şekilde görülmeye başladığı bir süreçte, ama beklentiler de aynı zamanda direkt hani görülmedi savaşla bu gelişmelerin bağlantısı, ama bu açıdan hükümetin yaptığı işler de az değildi. İşler az değil derken yardım paketleri çıkardı. Biliyorsunuz hükümet, Toplumsal tepkiyi bastırmak için evet, 3 paketler. tane Yani yardım paketi evet, çıkardı. En sonunda hatırlayalım, 200 milyar euroluk Doppelwumms denilen büyük bir paket çıkardı. Bunun büyük çoğunluğu enerji tekellerine gitmek üzere planlanmak durumunda halen, ama gelinen noktada öyle veya böyle işte bu paketleri hazırlayan çok fazla ülke yok. Fransa işte yeni bir paket hazırladı. Kişi başına galiba 100 euroydu, veya evet. Japonya ve Amerika'da olmuş bu tür paketler, hani enflasyon ve artan pahalılığa karşı. Almanya'da gerçekten yani nereden baksanız ilk 2-3 paketin toplamı 200 milyara yakın bir miktar olması lazım. Bu bir beklenti Evet. yarattı. Sürekli hükümet gerçekten partileri, biz halkı düşünüyoruz, bu zor durumda sizi yalnız bırakmayacağız politikası halk nezdinde bir karşılık buldu. Ama bugün gelinen nokta şunun tecrübesi de yaşandı. Bir kerelik ödemelerle ne yoksulluğumuza çare ne de gidişata karşı bir çözüm bulunması mümkün olmadığını bizzat halk kendisi yaşayarak görüyor. Bu açıdan belli olanaklar da birikiyor aynı zamanda bütün bu sorunlar içinde diyebiliriz. Hükümet ama sadece kendi hazırladığı yardım paketleriyle değil, konuşmamızın başında da dediğimiz gibi ciddi olarak kendine yedeklediği örgütlenmeler aracılığıyla, başta gerçekten ne olursa olsun işçi ve emekçilerin sendikasını kendisine yedekledi. Biliyorsunuz Scholz sendikalar toplu sözleşme dönemiydi 2022 yılında. Evet. Oldukça büyük sendikaların toplu sözleşme sürecindeydik. Scholz uyumlu eylem planına da uygun davranarak toplu sözleşmelerin yapılması çağrısında bulundu sendika yöneticilerine. Ve 2022 yılında sendika yöneticileri bu çizgiye büyük oranda sadık kaldılar diyebiliriz şey olarak da. Yani halkın, Destekleri öne çıkarın. Yapacak fazla bir şey yok. Ekonomide zaten enerji sorunu var. Fazla yapacak bir şey yok. Daha fazla ücret verilemez gibi şeylerle şu anda o zaman 2022 yılında bastırıldı. 2023'te ama etkileri devam edecek. Metal sözleşmeleri bitti ama kamu sözleşmeleri var özellikle. 11 milyona yakın insan emekçi toplu sözleşmeler masasına oturacak ve de bu yılda değişik küçük inisiyatifler oluştu. Yani yeter artık yeter genuk inisiyatifleri kentler bazında bazı yerlerde oluştu, bazı yerlerde başka yeni bir böyle bir alttan bir sosyal hareketin çıkma olasılığı var mı 2023'te? şimdi önce belki Yücel şu işçi sınıfına ilişkin TİS'lerle ilgili bir şeyin altını çizmek gerekiyor diye düşünüyorum. Almanya'da 2022 yılında metal ve kimya iş kolunda toplu sözleşmeler vardı. Kimya iş kolu diyebiliriz ki tamamen Scholz'un çizgisine sadık kaldı ve 2 yılda toplam %6,5 bir zam aldı. Bir de bir kere mahsus primler modası var bu dönem, biliyorsunuz. Korona döneminde Evet. bugün döneme geldi. Yıllardır işte 2 yıl, 3 yıl, hatta metal alanında 4 yıldır toplu sözleşme adına hiçbir ücret zammı alınmazken bir kereye mahsus primler gündeme getirildi. Bu yeni bir moda. Şöyle bir moda. Yani işçinin sosyal olarak ödemesi gereken primlerden mahrum, sadece bir kereye mahsus ücretin asıl kendisine yansımayan ödemeler. Ege Metal bunu yaptı bir yönüyle, Kimya İş Kolu bunu yaptı. Ama Ege Metal İş Kolu'nda gerçekten Ege Metal İş Kolu'ndaki sendikalar açısından baktığımızda işçi sınıfı, Ege Metal işçileri büyük bir mücadele eğilimini aynı zamanda gösterdiler. İşte yaklaşık 2 aylık süreç içinde, Ekim-Kasım ayları içinde, Ekim Evet. sonunda başlamıştı uyarı grevleri. 900 bine yakın işçi uyarı grevlerle gerçekten gerekirse uzun süreli greve gitmek üzere hazır olduğunu ve mücadele eğilimini belirledi. Ama Gemetal yönetimi de sendika bürokrasisi de gerçekten bu sese kulak vermedi. O %8'lik talebi 2 yıl için imzaladı. Bu önemli. Yani ne kadar
süreyi kapsayacak o ücret zammı. Böylece gerçekten %8 zammı kazanılmamış oldu egemenler açısından. Birincisi kimya iş kolundaki işverenler şunu dediler. Biz örnek olalım bütün Almanya'ya, ama şimdi önümüzdeki yıl 2023 yılında büyük toplu sözleşmeler söz konusu Almanya'da. Toplamında 11 milyona yakın, bunun belki 6,5-7 milyona yakın da Verdi iş kolunda, pek çok iş kolunda. Demir yollarından tutalım, NGG, işte gastronomi alanına, çeşitli alanlara, hizmet iş koluna, kamu iş koluna dair 11 milyona yakın işçinin toplu sözleşme dönemi. Bu aynı zamanda bir olanak. Çünkü yaşanan tecrübeler gösterdi ki alınan zamlar enflasyon karşısında erimeye devam ediyor. İnsanlar yoksulluğa, çalışan işçi bile artık yoksullukla büyük oranda yoksulluğu yaşamaya başladı. Bu açıdan 2023 yılı 11 milyon işçinin toplu sözleşmesi olması açısından önemli bir olanak. Ama burada gerçekten sendika bürokrasinin uzlaşmacı, sermayeyi gözeten, sermayenin çıkarlarını gözeten, hükümetin de onları destekleyen bir politikasına karşı işçi sınıfının mücadelesi ne kadar başarılı olabilecek? Bu karşılıklı güçler dengesi ve mücadelenin çizgisi bunu belirleyecek 2023 yılında neler olabileceğini. Bu bir olanak, biz de öyle değerlendiriyoruz. Bu 2023 yılı için umutluysak umudumuzun bir yönü gerçekten işçi sınıfında ve gerek barış konusunda olsun, gerekse pahalılık, enflasyon ve enerji zamlarına karşı olsun iyi bir ücret, enflasyon karşısında erimeyen, %10-15'lere varan bir ücret. Örnek bir şey gerçekten, şunu belki söylemek gerekiyor. Ocak ayından itibaren postane işçilerin toplu sözleşmesi gündemde. Toplam burada 160 bin işçi çalışıyor ama yapılan anketler sonucu postane iş kolunda %15 zam talebi var. Bunun neredeyse rekor bir oran yani. Rekor, bugüne kadar istenmeyen bir düzeyde. Yani bunun gerçekten her kesim tarafından desteklenmesi gerekiyor. Biliyorsunuz bu iş kolunda aynı zamanda göçmen işçiler, mektup bölümünde %30'a yakın göçmen işçi varken diğer paket taşıma bölümünde çalışanların %70, %80'i göçmen işçi. Düşük ücret iş kolu buralar aynı zamanda. Ve enflasyon aynı zamanda düşük ücretli işlerde çalışan işçileri çok fazla vurdu. Yani orta kesimlerden ziyade zaten düşük olan ücret aynı zamanda enflasyon karşısında eridiğinde insanlar gerçekten aylık mutfak giderini karşılayamaz, evini ısıtamaz, çocuğun asgari giderlerini karşılayamaz duruma getirildi böyle bir zengin ülkede. Genel olarak peki göçmenler ve Türkiye'liler için 2023'te neler olabilir, neler bekliyor? Özellikle Türkiye kökenliler için, çünkü 2023'te Türkiye'de önemli bir seçimin olduğu ifade ediliyor. Sandıklar yeniden Avrupa'ya gelecek. Ekonomik, sosyal sorunlar, demin ifade ettiğin konuları tabii ki Türkiye'liler de yaşıyor ama bir de aynı zamanda göçmenlik konusunda yaşadıkları var. Artı bir de Türkiye'den etkilenen politikaların, Türkiye'de yapılan politikaların buraya taşınacağı bir yıl olarak görünüyor. Yani 2023'ün için diğer konuyu kapatmadıktan da senin sorun sosyal hareketler açısından da sormuştun. Sosyal hareketlerin hiçbir talebi bugüne kadar, yani şu geçtiğimiz süreç içinde yerine getirilmedi. Sosyal hareketler deyince kimi kastediyoruz? Konut inisiyatifi, sağlık inisiyatifi, eğitim alanındaki gelişmeler, sorunlar birikerek 2023'e gerçekten aktarıldı. Türkiye'lilere geçmeden önce hükümetin izlediği politikalar sonucu, işte savaş politikaları sonunda bizim sosyal alanlardaki ihtiyaçlarımızdan kısıtlamalarla beraber yürütülecek. Toplam bir sayı vermeye kalksak gerçekten bugün 200 bine yakın sağlık alanında eleman eksik. 266 bin çocuk için kreşlerde yer yok. Okullarda 80 bine yakın öğretmen açığı var. Yani bütün bu sorunlar birikerek, bunlar aynı zamanda sosyal hareketlerin taleplerini de içinde barındırıyor. Kira sorunu, eğitim sorunu, sağlık sorunu gibi sorunlar korona döneminden birikerek 2022'de yaşanmaya devam etti ve 2023'te daha artarak bu sorunlar varlığını koruyor. Bu açıdan sosyal hareketler gerçekten güçlenmesinin objektif şartları, maddi olanakları var ama gerçekten burada örgütlü güçlere, işte doğru dürüst ülkede
sol diyebileceğimiz parti politikası neredeyse yok ama inisiyatiflere, yerel inisiyatiflere, mahallesinden işte sağlık inisiyatiflerine, eyalet düzeyinden şehirlere kadar buraların güçlendirilmesi gerekiyor. Göçmenlerin talepleri de, göçmenlerin sorunları da ana kitle olarak biraz önce de başından beri bahsettiğimiz sorunlardan çok farklı değil. Diyebiliriz ki ücretleri zaten düşük ücretli iş kollarında çalıştıkları için ağırlıklı olarak daha da kötüleşti sosyal durum. Ücretleri Daha da düşmesi. kötüleşmeye de devam edecek bu süre içerisinde. Türkiye'li emekliler burada azımsanmayacak sayıda var. 2,5 milyon emekli gerçekten ikinci iş arar durumunda Almanya'da 22 milyon emekliden gibi sayıları verebiliriz. Göçmenler açısından işin bir de şu yönü etken var. Biliyorsunuz hükümet birçok alanda beklenti yarattığı göç politikası konusunda da yeniliklerle yeni döneme başladığını ilan etmişti. İşte geçtiğimiz Aralık ayının Kasım'da tartışılan göç politikasına ilişkin açıklamalar yaptı hükümet. Kendisi o konuda uzlaşmaya vardı. Henüz parlamentoya sunulmadı ama hükümetin göç politikasına yaklaşımı ana tema olarak elbette yani çifte vatandaşlığı daha kolaylaştırdılar. Vatandaşlığa geçişi sosyal şartlarından bağımsız olarak sene üzerinden düşünürsek seneyi düşürdüler. 8 yıldan 5 yıla düşürdüler. Evet. İşte burada mülteci olarak gelmiş göçmenler eğer uyum göstermekte başarılı örnekler sergilemişse kolaylıkla vatandaşlığa geçmesinin olanaklarını yaratmaya çalıştılar. Ama asıl hareket noktası bugünkü ANPOL hükümetinin asıl hareket noktası ülke dışından ucuz iş gücü getirmek üzere planlanmış durumda. Alman sermayesi 2022 yılında dillendirdiği konulardan birisi bu ülkede yılda 400 bin kalifiye göçmen işçiye ihtiyacımız var diyordu. Yani bir diğer yönüyle birincisi göçmen işçilerin buradaki sorunları devam ederken ülke dışından getirilecek. İşte bunlar daha çok sosyal alanlarda istihdam edilecek. Bakım olsun, sağlık alanı olsun veya işte fabrikalarda taşeron firmalar açısından buralarda istihdam edilecekler. Düşük ücretli iş kollarında. Buna karşı biz de tutum gösterdik. 2022 yılının tartışmalarından birisi buydu. Evet vatandaşlık kolaylaştırılsın ama vatandaşlık kolaylaştırılırken şu şart kaldırılmadı. Halen işte gerekli yeterli gelire sahip olmak, yeterli konuta sahip olmak şartı kaldırılmadı. Bugün şu tartıştığımız konulara bakarsak yoksulluktan, enflasyon, gıda krizinden, enerji krizinden bahsediyoruz değil mi? Bu şartlarda kaç kişimiz bunların garantisini verecek kadar para kazanabiliyoruz? Pek çoğumuz belki vatandaşlığımızı kaybederiz bunları denemeye kalksalar ama bu vatandaşlığa has bir şart olmamalı. Özellikle o önemli. Yani bu şart kaldırılmalı. Konut ve gelir şart meselesi kaldırılmalı. Bir diğer şey de aynı zamanda hükümet gerçekten önümüzdeki dönemde ülke dışından göçmen işçi getirme konusunda daha aktif davranacak. Ucuz iş gücü. Birincisi hükümet bu yoluyla yıllardır o ülkede emek verilmiş, yatırım yapılmış bir insan yetiştirmek, bir beyni yetiştirmek demek o ülkede yatırım yapmak demek. Eğitime yatırım yapmak, toplumsal üretime yatırım yapmak demekle bağlantılı bir şey. O ülkede bir kişinin yetiştirilmesi açısından meslek sahibi yetiştirilmesi o ülkenin kaynağını sömürecek yani Alman hükümeti, Alman sermayesi daha çok hazır yetiştirilmiş beyinleri, iş gücünü buraya getirecek. Aynı zamanda bu geldiği yerde de hastanelerde bunun örneklerini duyuyoruz. Taşeronlaşma alanında duyuyoruz. İşçiler çok farklı ücret gruplarında çalıştırılıyorlar. İşte postanede şu anda PTT'den, toplu sözleşmeden bahsettiğimiz için örneğini verebilirim. Daha bu hafta gündemimizdeydi. Postane işçileri şimdi yeni bir postane işvereni özel taşeronlaştırmaya gidiyor. Şoförler için ayrı bir transfer firma kuracak. Normalde postane çalışanlarının çalışma saati haftalık 38,5 saat iken şimdi 43 saate çıkarılacak bu yeni kurulan GmbH'lar üzerinden. Yani göçmen işçilik politikası da buralara ucuz iş gücü sağlamak gerçekten. Evet, biraz hızlı toparlayarsak peki. Onun için bu konuda, birincisi önümüzdeki yıl temel konularımızdan birisi eşit işe eşit ücret. Ne olursa olsun göçmen işçi de getirilse bu durumda aynı işi yapan işçilerin aynı fabrikada, aynı iş kolunda yapan işçilerin dışarıdan gelmiş olsa da aynı ücrete kazanmaları konusundaki talepler öne çıkacak diye düşünüyorum göçmenleri. Türkiye'nin seçimleri 2023 yılında henüz netleşmedi. Türkiye'de Mayıs-Haziran ayları tartışılıyor. Burayı etkileyecek elbette Türkiye politikalarının çeşitli biçimlerde. Ama Türkiye'deki çözülmeyi, işte hükümete giden istatistiklere göre hükümetin alabileceği oylarda düşme olduğu gibi burada da o çözülmenin olduğunu, yani AKP ve MHP hükümeti yanlısı politikaların etkisinin burada da zayıflamaya başladığı görülüyor.
Yani buralara aynı zamanda yeni seçim döneminde buraya Bir da ara Didif yansıtılıyor. olarak bayağı kamplaşma, kutuplaşma Evet. Türkiye'liler içerisinde yaygın bir şekilde var diyordunuz. Onda bir azalma var mı? Yani Arkadaşların 2022'de gözlemleri, iş yerlerinde Türkiye'deki falan. siyaset üzerinden kamplaşma ve bölünmenin azaldığını söyleyebilir miyiz? Türkiye'nin paralelinde burada bir azalma olduğunu söyleyebiliyoruz. Yani Hı hı. izlenimler ve dile getirilen gözlemler kesinlikle bu yönde. Ama Türkiye biliyorsun çok hızlı değişimlere sahne olabilen bir ülke. Demokrasi mücadelesindeki gelişmeler de burayı etkiliyor. Ama gerçekten baskıcı, diktatörce ki diktatörlüğün AKP hükümetinde AKP MHP hükümetinin uygulamaları aynı zamanda burada da çeşitli biçimde karşılık bulabiliyor. Yani pozitif anlamda da etkilenme, negatif anlamda da etkilenme bu bizim açımızdan yani bilinen bir şey. Evet. Önemli olan gerçekten buradaki Türkiye'li işçilerin de orada ırkçı, faşizan, otokratik rejimin destekçisi değil, demokrasi, barış ve emek güçlerinin desteklenmesi konusunda çalışmayı yaygınlaştırmanın bir aracı olacak aynı zamanda 2003 seçimleri gündeme gelirse. Emek ve Özgürlük İttifakı'nın çalışmasının desteklenmesi, dayanışmanın gösterilmesi. Ama dayanışmanın biliyorsun biz hep birlik olarak söylediğimiz dayanışma en iyi bir şekilde bu ülke halkının desteğiyle beraber hükümetler arasındaki işbirliği politikasına karşı etken bir dayanışma olabilirse sadece kendimizin buradan Türkiye'ye göstereceği dayanışma mesajlarının ötesinde gerçekten de Alman hükümetine çıkarları doğrultusunda bir politika izliyor Alman hükümeti bugün Türkiye ile ilişkileri açısından. O açıdan Alman hükümetine baskı yapma. Kendi bölgesel çıkarları açısından, Alman emperyalizmin çıkarları açısından Türkiye hükümetiyle işbirliği politikasına karşı aynı zamanda halkın bilinçlendirilmesi, bu tepkinin örgütlenmesi de özel bir görevimiz olacak gibi görünüyor 2023 yılında. Bunun çalışmalarını da şimdiden aslında gündemimize aldık yani çeşitli vesilelerle. Peki. Son olarak da bu yılın son programımız, demin söyledim. Yeni yıl mesajınızı alalım ve programımızı kapatalım. Yeni yıl mesajımız birincisi gerçekten umutluyuz ama bu boş bir umut kesinlikle değil. Biraz önce konuşmalarımız içinde umudun nereye dayalı olması gerektiğini ipuçlarını konuştuk aslında. Halkın beklentileri hükümetten azalmaya başladı. Sosyal hareketlerin talepleri olduğu gibi ortada duruyor. Savaş politikasının sonuçlarına emekçiler gerçekten etinde kemiğinde hissetmeye başladı. Aynı zamanda dünya işçi sınıfı başka ülkelerdeki emekçiler, başka ülkelerdeki mücadelelerin tecrübelerinden de etkilenirler. Bu açıdan da dünya çapında gerçekten şu anda önemli ve pozitif örneklerimiz var. İngiltere'ye bakalım, aylardır grev halinde, genel grev aşamasına gelmek üzere bugünkü mücadele. İran'da birleşik bir mücadele söz konusu, Mahsa adıyla sembolleşen bir mücadele. Bu açıdan boş bir umut değil ama mücadelemizin büyüyeceği, dayanışmanın kazandıracağı bir gelecek 2023 yılı söz konusu. Yeter ki gerçekten örgütlü güçlü olarak elimizden gelen çabayı daha ileriden bundan sonra gündemimize alalım. Örgütlü güçlerin tutumu 2023 yılını belirleyecek. 2023 yılında bu sorunlar çözülmeyecek belki ama hem saldırı cephesinden hem kayıplar cephesinden şartlar daha kötüye giderken emekçilerin de mücadelesi açısından olanakları dünden daha fazla. TİS süreci olması, sosyal hareketlerin yeniden toparlanma sürecinin olabileceği, barış hareketlerinin önemli ve bir süreci geride bırakmış olması tecrübelerin birikimi açısından o açıdan biz umutluyuz diyoruz. Savaşa karşı, savaş politikalarına karşı, emekten yana, sömürüye karşı, kardeşçe, eşit bir gelecek için mücadelenin olanakları var. Biz kendimize de buradan Didif olarak önemli görevler çıkarıyoruz 2023 yılı için. Tüm dostlarımızın her şeye rağmen yeni yılı kutlu olsun, sağlıklı, mutlu, güzel geleceği birlikte kuralım, kuracağız, birlikte kazanacağız diyoruz. Birlikte Çok güçlüyüz. teşekkürler. Biz de sizin yeni yılınızı kutluyoruz. Teşekkürler. Evet sayın seyirciler, bu yılın son programında özellikle Didif Genel Başkanı Zeynep Sefari Ekşi ile birlikte 2022'den 2023'e devredilenleri konuştuk. Biz de Yeni Hayat Noise Devini olarak bu 2022 yıl içerisinde elimizden geldiği kadar imkanlarımız ölçüsünde
olayları, gelişmeleri izleyicilerimize aktardık ve bundan sonra da özellikle görsel yayınlarımızı güçlendirerek arttırmaya devam edeceğiz diyelim. Barışın, özgürlüğün güçlü bir şekilde geldiği, baskının ve sömürünün olmadığı bir 2023 sizlere diliyoruz. Tabii ki sağlık ve mutluluk aynı zamanda. Daha sonraki yayınlarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.